Herkese merhaba. Bugün sizlere tarihin en gizemli ve korkutucu olaylarından biri olan Dyatlov Geçidi vakasından bahsedeceğim. Bu olay yıllardır çözülemeyen sırlarıyla insanları dehşete düşürüyor. Hazırsanız başlayalım. Soğuk Savaş'ın zirveye ulaştığı 1959 yılının Ocak ayında aralarında kadın ve erkeklerin olduğu 10 kişilik bir dağcı grubu Ural Dağları'nda bir keşif gezisine çıktı. Tecrübeli kayakçılardan oluşan bu grup Yekaterinburg'daki Urallar Politeknik Enstitüsü'nden geliyordu. Grubun lideri Igor Dyatlov'du. Amaçları Ural Dağları'nın zorlu koşullarında deneyim kazanmaktı. Ancak bu gezi korkunç bir trajediyle sonuçlanacaktı. Gezi 23 Ocak 1959'da yataklı bir trenle başlamıştı ve ekipte 8 erkek 2 kadın vardı. Biri hariç tamamı 20-24 yaş arasındaydı. En büyükleri olan 38 yaşındaki spor eğitmeni Semyon Zolotaryov 2. Dünya Savaşı'nda savaşmıştı. Dağa ulaşmaya çalıştıkları yol çok zorlu ve yorucuydu. Bu nedenle 10 kişiden biri olan Yura Yudin'in çeşitli rahatsızlıkları nüksetmişti ve artık yürüyemez olmuştu. Bütün eşyalarını arkadaşlarına dağıttı ve evine geri döndü. Yudin bu duruma çok üzülmüştü ama bu sayede hayatının kurtulacağını henüz bilmiyordu. Gezinin 3 hafta sürmesi planlanıyordu. Grubun önderi olan Igor 12 Şubat'ta geziyi tamamladıktan sonra şehirdeki bir spor kulübüne mesaj gönderme sözü vermişti. Mesaj gelmediğinde başta kimse paniğe kapılmadı. Daha önce de kötü hava şartları nedeniyle geç döndükleri olmuştu. 1 Şubat gecesi ekip üyeleri insanların Ölüm Dağı diye adlandırdığı Kolat Çahil Dağı'nda kamp kurdu. Fakat takvim 20 Şubat'ı gösterdiğinde aileler endişelerine daha fazla karşı koyamayarak yetkililere haber verdi. Üniversite gönüllü öğrencilerden oluşan bir arama ekibini bölgeye gönderdi. Bugün 80'lerinde olan Mikhail Sharavin de bu ekipteydi. Kayıp öğrencileri aramak için küçük ekiplere ayrılan gönüllülerden çadırı ilk gören o olmuştu. Çadırın yanında sanki yemek üzere hazırlanmış ama yemeğe vakit bulunamamış gibi duran bir miktar et duruyordu. O anda çadırın içeriden bıçakla yırtılarak açılmış olduğunu gördü. Sanki aceleyle dışarı çıkmak istemişlerdi. Ama niye? Çadırın hemen dışında 8-9 kişinin ayak izleri vardı. Bunların bir kısmı çıplak ayaklı, bir kısmı çorap giymiş, bir kısmı da sadece bir ayağında bot olan kişilere aitti. Bütün bu emareler acil bir durum nedeniyle aceleyle çadırı terk ettiklerini gösteriyordu. 5-10 metre süren bu ayak izleri ansızın yok oluyordu. Sharavin ve arkadaşları bu duruma çok şaşırmış ve hiçbir anlam verememişlerdi. Öğrencileri -20 derecede yarı çıplak bir şekilde karın ortasına çıkaran şeyin ne olduğunu merak ettiler. Sharavin o günü şöyle anlatıyor. 27 Şubat'ta arama grubundakilerle birlikte ilk cesetleri bulduk. Bir sedir ağacına yaklaşırken 20 metre ötede kahverengi bir nokta gördüm. Ağacın sağ tarafındaydı. Yaklaştıkça orada 2 ceset olduğunu anladım. Elleri kırmızı kahverengi arası bir renge bürünmüştü. Cesetlerden biri Yuro Doroshenko'ya aitti. Onun yanında ise Yuri Krivnishenko yatıyordu. Kendi parmak eklemlerinden bir kısmını ağzıyla parçalamıştı. 2 adam da iç çamaşırlarıylaydı. Sonra Igor bulundu. Üzerinde kıyafetleri vardı ama ayakkabıları yoktu. Yüzüstü yere yatmış, bir huş ağacı dalına sarılmıştı. Yakınlarda Zinayda Kolmogorova vardı ve cesedi can havliyle çadırın olduğu tepeye doğru geri tırmanmak ister gibi bir pozisyonda kalmıştı. Gövdesinin sağ tarafında uzunca bir kızarıklık vardı. Bir cop veya sopa ile vurulmuş gibiydi. Grubun en utangacı ve uzun mesafe koşucusu Rüstem Slobodin 5 Mart'ta kafatasında bir kırıkla bulundu. Üzerinde diğerlerine göre daha fazla kıyafet vardı. Uzun kollu bir içlik, süveter, 2 pantolon, 4 çift çorap ve sağ ayağında keçe bot vardı. Saati sabah 8:45'te durmuştu. Olayın gizemi diğer 4 cesedin 3 ay kadar sonra Mayıs'ta karların erimesiyle bir koyakta bulunması üzerine daha da arttı. Bulunanlardan Nikolay'ın kafatası çatlamıştı. Alexander Kolevatov'un kulağının arkasında bir yara vardı ve boynu ters dönmüştü. Ludmila Dubinina ve grubun en yaşlı üyesi Semyon Zolotaryov'un birden fazla kaburgası kırılmıştı. Zolotaryov'un kafatasının sağ tarafında açık bir yara vardı ve kemiği görünüyordu. Ancak bu yaraların dışarıdan herhangi bir iz bırakmadan meydana geldiği anlaşıldı.
Bu tür yaralanmalar çok büyük bir güç tarafından yapılabilirdi. Daha da ilginç olanı bazı cesetlerde yüksek düzeyde radyasyon tespit edilmesiydi. Bu durum olayın doğaüstü ya da bilimsel olarak açıklanamaz olduğuna dair spekülasyonlara yol açtı. Dyatlov geçidi vakası hakkında pek çok teori ortaya atıldı. Bazıları olayın bir askeri deney sonucu olduğunu, bazıları ise olağanüstü güçlerin işin içinde olduğunu düşündü. Hatta UFO'lar ve yabancı varlıklar tarafından saldırıya uğradıkları bile öne sürüldü. Öğrencilerin fotoğraf makinesinden çıkan bulanık bir görüntüdeki varlığın Yeti olabileceği bile iddia edildi. İddialar arasında o bölgede yaşayan, hatta öğrencilerin dağa çıkmasında rehberlik eden Mansi halkından birilerinin onları öldürmüş olacağı da vardı. Ancak bu iddialardan hiçbiri hakkında kesin bir sonuca ulaşılamadı. O dönem davayla ilgilenen savcının başlarda olayı çok araştırdığını, fakat sonradan hiçbir sebep yokken söylenene göre üstlerinden gelen baskıyla bir anda dosyayı kapattığı bile anlatılıyor. Bu vaka o kadar karmaşık ve birbiriyle çelişen öğelerle dolu ki Sovyet yetkilileri de olan biteni nasıl açıklayacaklarına karar verememişti. Hatta bu kadar çok spekülasyonun sonucunda Şubat 2019'da Rusya Başsavcılığı dosyanın tekrardan açılacağını duyurdu. Bugün bile Dyatlov geçidi vakası çözülememiş bir gizem olarak kalmaya devam ediyor. Araştırmacılar, bilim insanları ve meraklılar bu olayın ardındaki gerçeği bulmak için çalışıyor. Ancak ne yazık ki tam olarak ne olduğu hala bilinmiyor. Gidenlerin ve asla geri dönmeyenlerin anısına bu geçide onların adını verdik. Dyatlov geçidi. Dyatlov geçidi vakası insan aklını zorlayan korkutucu ve trajik bir hikaye olarak tarihe geçti. Siz de bu konuda ne düşündüğünüzü yorumlarda paylaşın. Bu tür içeriklerin devamı için kanalıma abone olmayı ve videoyu beğenmeyi unutmayın. Bir sonraki videoda görüşmek üzere. Hoşça kalın.